gerçekten her gece intihar etmeyi düşünerek yattım. Her sabah bu akşam intihar ederim diye uyandım yani. Bu inanılmaz önemli bir konu. Kimsenin anlatmadığı Dubai'nin de negatif özellikleri var. Evet, devlet memurluğundan istifa ettim. Paramı yedim, kredi kartlarını patlattım. Irkçılık yok. Türkiye'de de ben umudumu kaybetmiştim. Cezalar çok fazla. Avrupa'da 3. sınıf vatandaşız, 2. sınıf vatandaşız. Burada öyle değil. Çok vizyoner bir kral var. Siyasetten, dünyadan o kadar uzakta ki. Evet. Dünyanın bir ucundan bu videoyu size ulaştırmama katkı sağlayan sağlıklı su arıtma cihazı Aura Sebilon sponsorluğuyla başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Başladık mı şu an? Başladık sanki şu anda. Öyle bir şey oldu. O zaman herkes selamlayalım mı? Evet. Tamam. İzleyicilerimizi şöyle. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Bugün Dubai'deyiz Evet. ve Dubai'de yaşayan değerli misafirlerim. Onlar da beni misafir mukavele. ediyor şu anda. Daha önce görüşmüştük ama kameranın kaydına basmamıştık. Bugün ise ben onlara soru yönelteceğim ama bir yandan da sohbetin akışında ilerleyeceğiz. Çok tatlı. Burada yaşayan insanların gözünden Dubai'yi şey yapacağız ama önden sizi şöyle kısaca bir tanıyabilir miyiz abi? Tamam. Benim adım Kaan. 25 yaşındayım. Dubai'ye geleli yaklaşık 1,5 sene oluyor. Burada birçok tecrübe edindim. Nereden esti peki Kaan? Hani Ee, kim söyledi sana Dubai'nin varlığını veya da nerede gördün? Sosyal medyada mı izledin? Şöyle ya spesifik olarak bir yerden esme gibi bir durumu olmadı ama benim çok uzun zamandır kafamda artık olduğum düzenden bir şekilde sıyrılmam gerektiğini farkındaydım. Ve bu farkındalık beni Dubai'ye itti. Bu X memleketi de olabilirdi ama ben Dubai'yi seçtim. Şey gibi oldu. Diğer konuklarımızı tanıyabilir Diğer miyiz? konuklar. Çarkıfelek programı gibi oldu. Merhaba, ben Beyda, biraz sınıfından. Beyda şu an gözlüklerle tam olsun yani. Ben Beyda, 24 yaşındayım. 1,5 sene civarı oldu benim de burada. Beyaz yakalısın. Beyaz yakalıyız. Beraber çalışıyorsunuz değil Evet, mi? birlikte çalışıyoruz Emel'le. Emel benim müdürüm. Az sonra Emel'e gelecek. Ama öte yani tabii arkadaşız. Orası işin şakası. İşte burada tutunmaya çalışıyoruz. Harika. Hayata yaşamaya çalışıyoruz. Bir dahaki sorularda bu konunun üzerine Dubai'de tutunmak, Dubai'de tutunmaya çalışan Türkler. Evet, Dubai hakkında bilmediğiniz 5 gerçek. gerçekten. Az sonra gelecek. O zaman Merhaba, ben Emel, 33 yaşındayım. 2,5 senedir de yaşıyorum, Dubai'de yaşıyorum. Buraya gelme hikayem benim anlık bir şey daha doğrusu. Covid'den sonra Almanya'ya gitmeyi düşündüm. Almanca eğitimi aldım. Almanca çok zor. Konuşamayacağımı anlayınca vazgeçtim. Sonra ne yapabilirim diye düşününce bir arkadaşım Dubai'de yaşıyordu. Dubai'ye gelirken hiçbir şart yok. Vizeni alıyorsun ve geliyorsun. Kendime o kadar güveniyorum ki İngilizcem yok. Sadece sağlık sektöründe çalışmışım. Buraya geleceğim ve iş bulacağım, zengin olacağım diye düşünüyordum. memursun. Evet, öyle olmadı. Yapamadı. Yapamadı. Evet, devlet memurluğundan istifa ettim. Nasıl olduğunu size, o günüm çok şeydi. Hastaneye girdim. Koridor büyümeye başladı. Nefes alıp verememeye başladım. İlk defa panik atak yaşadım ben hastanede. Dedim ki ben yapamıyorum, hemen istifa et. Öyle birden istifa etmeye karar verdim ve geldim. ön hazırlık falan. Hiçbir şey yoktu. Kredi çektim. Annemden borç aldım. Çok ve buraya geldim. Çok iyi. 5 tane kredi kartımı patlattı. Bu arada evet, kredi kartlarımı da patlattım. Türkiye'ye dönmeyi düşünmediğim için yatırmadım hala. Bu bir yatırım tavsiyesi değil. Değil öyle. Sakın yapmayın. Reklam değil. Benim yaptıklarımı yapmayın. Ve karşımda Dubai'ye gelip yerleşen 3 tane Türk. Tam Evet. benim aradığım konular, tam böyle Evet. sevdiğim yaşam hikayeleri. Peki buraya geldiniz. Yani yazın özellikle 45-50 santigrat derece sıcaklıkta bir çöl ortamı. Nasıl adapte oldunuz buraya? Ne de zorlandınız? Ben hemen şunu söylemek istiyorum. Ben buraya tam yazın ortasında geldim. İlk ayda 11 kilo verdim. Sıcaktan yemekleri adapte olamadım. Yemekler bir istediğim gibi olmadı. Çok baharatlıydı. Hava çok sıcaktı. 11 kilo kaybettim ilk ay yani. 56 kiloyla geldim. 48'e kadar falan düştüm ben yani. Bayağı bilmem yani. de böyle etki etmiyordu herhalde bu durum. Ben Bizde tam tersi. şimdi burada şöyle bir şey var. Özellikle şimdi markanın ismini söylemeyeceğim. Genel bir de bilgi vereyim bu sırada. Dubai'de hizmet sektörü inanılmaz gelişmiş bir düzeyde ve senin istediğin herhangi bir şeyi senin kapına 8 dakikada getiriyor. Şimdi hal böyle olunca bu fast food için de geçerli. Bu senin evindeki pil için de geçerli. Şimdi hal böyle olunca senin tüketim, yemek alışkanlıkların farklı bir evreye varıyor. Ve herkesin çıkış noktası bildiğimiz franchise fast food lokantaları oluyor. Ve ilk başta Türk yemeklerine çok aşina olduğumuz için buradaki diğer tür yemekleri bir türlü yakalayamıyoruz. Ve daha demin bahsettiğim
herkesin bildiği o franchise'lara yöneliyoruz. Ve bu da burada alım gücü ortalama olan bir insanın bile çok sık ve fazlaca yiyebileceği ücretlerde. O yüzden Kolay çok kilo ulaşıyorsun. aldım. Kolay ulaşıyorsun. Çok kilo aldım yani. Ve Bak, çok yani. yedim değil. Bir de dipnot mutlu ilişki kilo da aldırır. Vay, sosyal Doğru. mesaj. Dubai'ye gelip Evet. mutlu ve mutlu bir Mutlu bir ilişkiniz mükemmel. olsun. Peki nasıl geldiniz buraya? Yani gelme kolay mı? Mesela şu anda izleyen birisi hadi ben Dubai'ye gidiyorum deyip Dubai'ye gelebilir mi? Evet, çok kolay. Çok kolay gelebilir. Kolay. Dubai'ye gelmek çok kolay. Sen Yaşamak mesele. evet ya buraya gelmek çok kolay, kalmak asıl konuşacağımız konu burada kalabilmek. Gelmek çok kolay. Neden? Çok mu zor? Kapital bir, hırçın bir kapital mi var burada? Bir kere burada Burada derin bir nefes geldi şu anda Burada- sayın izleyiciler. askeri ücret yok. Yani burada yaptığın bir iş için çok yüksek paralar da alabilirsin. Çünkü her yerde çok fazla şirket var, büyük şirketler var. Ama 700 dirheme inşaat işinde de çalışabilirsin. Haftanın 7 günü. Yani 8.000 lira, 9.000 lira. Evet. Ve bu insanlar haftanın 7 günü güneşin altında çalışıyor. İnanılmaz büyük bir emek veriyorlar. Zaten Dubai'nin her yeri inşaat. Anladım. Aracı şirketlerle falan mı geldiniz? Ben kendim çıktım geldim. Yani şöyle dediğim gibi zaten söylediğim gibi ben bir anda karar verdim gideceğim diye. Vizeyi aldım. Kenarda kredi çekmiştim. Ailemden para aldım. Geldim buraya direkt. Kaan'ın da söylediği gibi buraya gelmek çok kolay. Hiçbir sıkıntı yok. Önemli olan burada yaşamak. Yaşamak birazcık zor. Ben de ritim tutturamayanlardan oldum ilk geldiğimde. Kenardaki bütün paramı yedim. Kredi kartlarını patlattım. Daha yeni toparlıyorum ve yine kendimi patlatmak istiyorum şu anda. Çünkü Dubai şöyle bir yer. Risk alırsanız karşılığını alma olasılığınız yüksek. Türkiye'de belki umut yok şu anda. Burada benim umudum var. Her an her şey değişebilir. Bugün Hayatın bir anda böyleyse Evet. yarın bu akşam kimle tanışacağım belli olmaz. Öyle Kesinlikle. birisiyle tanışırım ki benim bütün fikirlerime yatırım yapar ve ben yarın bir anda böyle zengin olabilirim. Önemli olan fikrinin olması, sürekli düşünüyor olman. O yüzden ben buraya olman. güveniyorum. Evet. Aynen. Umudu var yani. Umut çok fazla. Ki ben hayalperest bir insanım. Yani hayallerimin burada gerçekleşeceğine inanıyorum. Burada yaşamayacağım ama hayallerim burada gerçekleşecek. Evet ama şey de düşünmemek lazım bence. Burada çok önemli. İşte hani Dubai'ye geleceğim. Bu American Dream muhabbeti Dubai'de yaşayacağım gibi bir şey bence hiçbir şekilde yok. Lüks arabalara Öyle bineceğim. bir şey yok. Hani geldim işte bir gün Ferrari kiraladım, ikinci gün Mustang'e hani evet. şey yok. Hayır 3 gün yaptın ama bunu 4. gün artık yapamazsın yani. ayda Buraya artıyor. yaşamaya burada yaşamaya başladıktan sonra her şey ben onun için mesela söylüyorum 2 farklı yönü var diye. Her şey aslında çok uç noktalarda ilerliyor burada. Biz ortalamada kalan kesimiz. Ama nasıl bir fark var Türkiye ile? Türkiye'de de ortalamada kalan bir kesimdik. Ama burada daha fazla bir şeylere erişimimiz ve alım gücümüz daha yüksek. Onun için daha mutlu bir hayat yaşıyoruz. Evet fırsat var mı? Çok fazla var. Ama geldim ikinci günde zengin oldum. İşte para saçarak yaşıyorum gibi bir şey asla yok. Hani çünkü genelde Türkiye'den İnsanlar bizi gördükleri zaman bence böyle düşünüyorlar. Öyle bir şey yok. Acaba insanlar o kısmını bir gösteriyor. Yani ya da Tabii ki. ama bir şey söyleyeyim mi? Biz de öyle gösteriyoruz. Sosyal medyada her şeyi müthiş Kimse düşünüyor, Evet. göstermez. Her şeyi müthiş gösteriyoruz. İnanılmaz mutlu gösteriyoruz. Yani hani çok nadirdir bence birinin Evet. üzgün bir şey paylaştığı. Güzel bir noktaya değindin aslında. Kimse evet. yani yarısını Yani, göstermez. tabii ki Normal de. olarak yani çünkü Aynen. zarar görebilir o kısımdan. Tabii ki biz de yani mesela söylüyorum insanlar hep güzel şeyler gösteriyor ama biz de hepimiz öyle gösterdiğimiz için bunu söyleyebiliyorum. Hani ben yapmıyorum diye demiyorum asla. Öyle düşünüyorlar. Ha, geldi hayatını kurdu işte arabasını aldı işte yapıyor Bunlar yaşıyor. oldu bu arada ama. Bunlar oldu. Bu arada hani mütevazılık yapıyor ama kardeşim bunların hepsi yaşandı ve olmaya da devam ediyor. Bereketli Ama bir neden şekilde öyle değil? artsın. İnşallah. Aynen. Biz bunun için çok Evet. çabaladık Ve yani. işte evet. Evet, Ya yani- zaten başlı başına harekete geçmeniz Evet. bile abi Evet. ülkeni terk ediyorsun. gidiyorsun. Kesinlikle. Aynı şartlarda mesela Türkiye'de kazanmış ve bu hayat standartı Türkiye'de olsaydı bırakır mıydınız Türkiye'yi? Doğruyu söylemek gerekirse ben ilk yaşadığım günleri hatırladım şu anda. Geçmişe gittim. Çıkıp gelmezdim. Ben gerçekten her gece intihar etmeyi düşünerek yattım. Her sabah bu akşam intihar ederim diye uyandım yani. İşe giderken öyle gittim. Buraya geldim her şey güzel olacak sandım. Hiçbir şey güzel olmadı. 8 tane Hintli ve Pakistanlıyla aynı evde yaşadım. Kültürlerimiz çok farklı. O kokudan dolayı ben intihar etmeyi düşündüm. Akşam kokudan uyuyamıyordum ben yani. Yemek kokusundan, Evet, kendi şeyleri kokusundan.
yadırgamıyorum. Kültürlerimiz çok farklı. Onu ben kaldıramıyorum. O yemeği kokusunu ben kaldıramıyordum sadece. Yani eğer o günleri bilseydim buraya gelir miydim? Hayatta gelmezdim. Yani gerek yoktu ama demin de söylediğim gibi burada umut var. Türkiye'de de ben umudumu kaybetmiştim. Hani her günüm aynıydı, her günüm aynıydı ve her günüm bir önceki günden de aslında kötüye gitmeye başlamıştı. Giriş hep de o duyguyu çok iyi hissediyorum. Evet. Yani Bir böyle döngü değil mi? bir Sürekli. döngü çamaşır makinesi gibi ve bir çıkmak istiyorsun, diyorsun ki bundan daha fazla bir potansiyelim var diyorsun, o mücadeleye giriyorsun sizin yaptığınız gibi. Evet. Ben burada şunu eklemek istiyorum. Hani sordun ya, aynı imkanlar, aynı refah düzeyin Türkiye'de olsa, vatanında olsa asla gelmezdim. Ben buraya geldiğim zaman birinci, ikinci ayımda şunu düşünmeye başladım. Ve gerçekten benim milliyetçi değerlerim yüksektir. Hani evet, şu anda burada yaşadığım için belki bunu söylemem izleyicilere, belki sizlere komik geliyor olabilir. Yani çok milliyetçisen kalsaydın diye bir geri dönüş alabilirim. Ama şöyle çok büyük bir virgül var arada. Ben buradayken ya buradaki bayrak benim bayrağım olabilirdi hissiyatı beni inanılmaz zedeledi. Yani bu beni çok üzdü. Çünkü Türkiye çok güzel bir yer. Dubai inanılmaz ayrıcalıklı. Çok fırça. Daha demin konuştuğumuz gibi bir yer. Hı hı. Ama bunu kendi ülkemde yaşayamamak, kendi dilimde bunu konuşamamak, kendi paramın üzerinde kendi liderimi görememek, kullandığım paranın üzerinde, bunlar gerçekten insanı üzen şeyler. Yani bunu tecrübe etmeyen bir insanın kolaylıkla anlayabileceği bir şey değil maalesef. Bir yere gittiğimiz zaman ya herkesin bir bakkal abisi vardır. Bu tamamen bir örnek. Ama sen o bakkal abi merhaba deyince sen aslında kendini oraya ait hissediyorsun. Evet evet. ya. Ama güzel bir noktaya değindin. Ben yurt dışında gezen insanlarla, yurt dışında yaşayan insanlarla hep sohbet ettim. Ortak noktada zaten burada buluşuyoruz. İnsan ait olduğu bir yer var, özü. O özünden uzaklaştıkça ister istemez yabancılaşıyor. Kesinlikle. Hani bak biz şu anda aynı dili konuşuyoruz. Evet. Kendimizi çok rahat ifade ediyoruz. Evet. Abi ben de bunu yani ikinci bir dilde, üçüncü bir dilde bu kadar kendi duygularımla ifade edemiyorum. Kesinlikle. Maalesef o konu yaşanıyor yani. Bense bir yere ait hissetmiyorum. Ya yurt dışında yaşamanın bence şöyle bir şeyi de oluyor. Ben ne kendimi Türkiye'ye ait hissediyorum ne buraya ait hissediyorum. Ben hiçbir yere ait hissetmiyorum. Aitlik duygusu yok. Evet, aitlik duygusunu kaybetmeye başlıyorsun. Şöyle diyorum, Türkiye'ye dönsem ne yapacağım? Burada kalsam ne olacak? Burada kalsam geleceğimi göremiyorum, Türkiye'de de geleceğimi göremiyorum. Mesela artık uzun süredir burada yaşadığım için Türkiye'de şeyim de yok. Mesela gideceğim, yabancı geliyor herkes. Orası da yabancılaştı. Burada da yabancıyım, orası da yabancılaştım. Ben hiçbir yere gerçekten ait hissedemiyorum. Hani Ait olduğun bilmiyorum. bir yer yok mu dünyada, yoksa kendi felsefenle veya da dünya bakış açın var ya, ona yakın bir ülke var mı? Aslında şöyle, ona yakın bir ülke yok. Ona yakın bir ilçe var, İstanbul Kadıköy. Yani Yeni işin hayırlı olsun Kadıköy'de izleyicilerimize. ben de bir şey söyleyemem. Ben bu arada inanılmaz mutluyum Dubai'de yaşamaktan. Ben de bu arada bunu Ee, eklemedim de yani. Gerçekten çok mutluyum, çok huzurluyum. Bu arada lütfen maşallah deyin, çok nazar değiyor bize ya. Evet, maşallah demeyi unutmayın. Boncukları şuna. İlk defa burada çalışmaya başladım. Bir de ilk defa burada paramı kazanmaya başlayınca şimdi evet şey oldum. Hayat böyle bir şeymiş. Hani tuvalet kağıdına falan para vermeye geç. Onlar çok kötü tabii ama. Ama yok, ilk olduğu için de hayatı burada atılmak, deneyimlemek. Evet zaten. Ama şey çok güzel yani, bu burayla barışık olman ve Çok, adapte çok. olup buraya yaşaman. Kavgalı değilsin yani, o çok Evet. sürdürülemez olurdu muhtemelen. Hayır ya. Şöyle tabii ki ailemle yaşıyordum bundan önce ve ilk başta çok zorlandım. Ama sonrasında şimdi burada kendim artık ayaklarımın üzerinde durmayı yani çok fazla şey öğrendim. Orası ayrı. Ama ait hissediyorum ya buraya. Çünkü mutluyum. Burada para kazanıyorum. Burada işte güzel arkadaşlıklarım var, güzel bir ilişkim var. İşte hayatım güzel akışında ilerliyor. Elbette ki çok zorluklar yaşıyorum hala. Ama hani şey demem yani buraya da niye geldim ya da işte burada yaşamayacağım. Kalma gibi bir şeyin, Burada kalmak isterim ben. Ben mesela burada hayatımı sonuna kadar burada yaşamak ister misin? isterim evet ama tabii ki de diğer ülkeleri de görmek isterim. Gezmek isterim ama yaşamak istemem. Burada yaşamak Kaan isterim. Bey sanki bir şey ekleyecek gibi hissettim ben. böyle. Şöyle bir şey söyleyebilirim sana. Ben bunu Türkiye'de asla göremedim. Burada insana inanılmaz bir saygı var. Burada bu çok fazla ekstra. Kendini güvenli hissediyorsun. Evet ve çok güvenli burası. Abi ben her videoda bunu söylüyorum ya. Değil mi? Dubai inanılmaz güvenli bir yer. Evet, elbette eksileri var Dubai'nin. Hava diyelim. Yani hava herkesin Ama ya bir tık da kimsenin anlatmadığı Dubai'nin de negatif özellikleri var.
Ben şimdi bunları çok söylemek, paylaşmak istemiyorum bu arada. Ama şey çok garip değil mi dostum ya? Mesela ben Hindistan'a gittim, işte oradaki kanunlar, nizam, kitap çok farklı. Evet. Buradaki çok farklı. O insan buraya geliyor, bir ay içerisinde adapte oluyor. Hiçbir şekilde mesela oradaki kanunlarını veyahut da yaşam standardını sürdürmüyor. Ama ne oluyor da mesela biz mesela Türkiye'ye gelen Afganlı kendi işte şeyini, Ceza, yaşam yargı. tarzını yaşatmaya çalışıyor ve şey. Bu hani şey demiyorum. Tabii ki kendi içerisinde yaşayabilir. Ama bizim bir kuralımız, nizamımız var. Buna herkesin uyması lazım. Bizim yani bir kuralımız ve nizamımız Alman'a da yok. olsa işte Öyle abi evet. maalesef yok. Bizim bir yargımız yok. Burada diyor ki kardeşim bunu buraya koymanın cezası bu. Tamam. Buna herkese bu. Sana da o, sana da o, sana da o. Senin bir yerde bir dayın olduğu için sana bu değil demiyor. Dayının olması önemli değil diyor. Sen de ödeyeceksin. Yapmayacaksın, ödemeyeceksin o zaman. Üstünlerin hukuk yok, hukukun üstünlüğü var Kesinlikle. dedikleri hikaye. Ben şöyle düşünüyorum. Buranın bir şirket gibi düşünün. Burası bir devlet değil. Burası bir özel şirket. Ben de bu şirkete çalışan olarak girdim. Ben burada şirkette hayatımı devam etmek istiyorsam, kariyerimi yükseltmek istiyorsam bütün kurallara uymak zorundayım. Nasıl Türkiye'de bir şirkete çalışırsanız sabah giriş çıkış saatlerin bellidir, izinlerin bellidir, her şey bellidir ya, geç kalırsan maaşından kesilir. Burası da öyle. Dubai öyle bir yer. Kurallara uymazsan buradan kovulursun. Evet. Şirket burası. Ha, Dubai'yi ülke gibi düşünmeyin. Güzel Çok örnek. güzel yönetilen bir şirket. O yüzden mi dış politikada mesela bir şirket gibi çağrına bakıyor yani hani Evet. duygusal düşünmüyor adam. Evet. Aynen öyle. Duygusal hiçbir düşünce yok. Kendisi yönetici kesim zaten burada Dubai'nin kendi halkı 1 milyon kişi falan. Dubai'de kaç Hep milyon expat yaşıyor? var 9 ya. milyon yaşıyorsa Evet. bunun 1 milyonu sadece Dubai'nin kendi. bir kısmı falan. Afgan geliyor, neden bizim kurallar uyuyor? Türkiye çünkü bir ülke. Almanya'da da öyle. Aynı şekilde Almanya'da da büyük sıkıntılar yaşanıyor. Dışarıdan gelen kişiler birçok şeyler yapabiliyor ve ülke bunun önüne geçemiyor. Dubai'de ülkenin önüne geçmesi sebebi sen bir sıkıntı mı yarattın? Ertesi gün havalimanında dışarı çıkartıyorsun. Ne? Yok. Evet kesinlikle. Şey var Almanya'da bir arkadaşım söylemişti. Dedi ki yani gelip kendi ülkelerinin kurallarını yaşamak istiyorlar ya. Mesela diyelim geldi diyelim bir örnek veriyorum Suriyeli gidecek işte bir kızla flörtleşmeye çalışacak. Almanya'da bunun eğitimi veriyormuş şu anda. Yani ona diyorlarmış ki bak sen bu şekilde yapamazsın. Bu böyle olmaz. Hani bu Çok bakın kötü bunun hissederdim kendimi bu eğitimi bunu alsam. deme harbiden düşünsene sana diyorlar ki böyle yaklaşacaksın şöyle yaklaşacaksın falan. Hani bunun eğitimi veriliyormuş. Belki de işte onların da bu işi koparma, bu işi düzeltme şekilleri budur. Mantıksız değil en azından. Yani şimdi şöyle, sosyal devlet olmak çok farklı bir şey. Sosyal devlet değil burası. Burası gerçekten kapitalist düzenin ön planda olduğu bir yer. Ve hiyerarşi var. Bu hiyerarşiye göre hareket ediliyor. Şirkette dediğim gibi sen yükselmek istiyorsan nasıl bütün kurallara uymak zorundaysan Dubai'de de öyle. Yükselmek istiyorsan bütün kurallara uyacaksın. Kurallara uyarsan her şey güzel olabilir. Ama uymazsan da kapı dışı edilirsin. Önemsenmezsin. 3. sınıf, 4. sınıf vatandaş muamelesi yapılır. Sana yolda yürürken kimse saygı duymaz. Onun bile farkı var. Giydiğin kıyafetin bile burada büyük bir farkı var. Giydiğin ayakkabının, çantanın, duruşunun çok büyük bir farkı var. Saç renginin bile farkı var. Biz mesela Türkler Dubai'de çok sevinmesinin sebebi, buraya ilk gelen Türkler Dubai'nin kurulumunda yardımcı olmuşlar. Altyapıda, binalarda, bir sürü şeyde yer almışlar. Onun için Türklere çok büyük saygıları var. Dedin yani daha önce neden burası? Avrupa'da 3. sınıf vatandaşız, 2. sınıf vatandaşız. Burada öyle değil. Burada saygı duyuluyor bana. Türk olduğum için seviliyorum. Irkçılık yok. Tam da benim soracağım soruydu. Burada Cevabı ırkçılık oldu. yok. Şimdi herkes farklı milliyetlerden olduğu için Filipinlisi, Iraklısı, hani Suriye herkes olduğu için kimse birbirine ırkçılık yapamıyor. Mesela Hintli burada %50'dir belki. Evet. Yani Dubai %50. Benim de Mesela araştırdığım Hintlidir kadarıyla öyleymiş. yani. Hintli pakidir yani. Ben sana şöyle söyleyeyim. Irkçılık yok. Cezalar çok fazla. Kırmızı ışıkta geçersen 5000 dirhem cezanı ödersin. 5.000 lira. Evet. 60.000 lira mı ediyor? Evet. Ve bunu 12 black point alıyorsun. Ufak bir ceza daha alırsan ehliyetin elinden oluyor Evet. hemen. Hemen gider. Orada da şey duydum. Yani cezalar çok keskin ve netmiş ama aynı zamanda buranın yönetimi şöyle bir şey yapıyormuş. Yani insanları çok da sıkmamak için mesela sen o ceza puanını artık dolacak başkasına aktarabiliyormuşsun ve öyle bir şey varmış. Yani böyle açık kapılar da bırakıyormuş ki insanlar sıkışıp kalmasın. Buranın mesela bir Cumhuriyet Bayramı gibi bir şey oldu. Ha, tabii ki asla Cumhuriyetle şey yapamaz. Orası ayrı bir mevzu. Yaşasın Cumhuriyet. Orası ayrı. Uluslararası gün diyelim. Ulusal günde mesela senin dediğin gibi hafifletmek amacıyla af veriyorlar. Kral affediyor. Değil mi? Kral affediyor cezaları.
ceza almıyor. Bazen. Bazen. Ama Zamandır yapmadı. bekliyoruz. O yaptı. Şu anda Bu sene bekliyoruz. yapmadı. Bizim Bize 75 yaptı. liram vardı ya. Bize yaptı ama Size yaptınız. Biz seviyormuş. Bize yaptı bak. Sana yapmadı. Benim 2400 dirhem borcum var hala. 2400 wow yine 20-30 bin liraya yakın değil mi? ben şunu fark ettim Türkiye'ye gittiğimde, ailemi ziyarete gittiğim zaman. Aslında Dubai'de hiyerarşi de çok oturmuş. Yani mesela sana burada bunu hizmet eden insan sana şunu söylemiyor. Ya bak geldi de işte ben de buna hizmet ediyorum ya. Yapmıyor yani. Sana gerçekten o verdiği hizmetin kalitesini %100 bir şekilde veriyor. Onun için mesela ben Türkiye'de bunun tam tersi olduğunu düşünüyorum. Burada işte evet biz de çok böyle üst düzey şeylerde çalışmıyoruz ama nasıl anlatabilirim bunu böyle düzgün bir şekilde verilen hizmet, yapılan şey burada tam olarak yerini buluyor. Ne eksik ne fazla, hani böyle gerçekten o iş neyse O oluyor. o oluyor. Ama çok güzel bir his ya. Kesinlikle. Ortası değil yani. Hani böyle hani bizde hep şey vardır ya, hallederizcilik. Hah, Yok. evet. Hallederiz abi. Veya boş vermişlik. Hani aman tamam 2 dakika sonra getiririm denir ya mesela Türkiye. Burada öyle sen bunu istiyorsun hemen geliyor. Hizmetin senin çok güzel önüne açılıyor. Aslında insanlar onun için de çok mutlu. Çünkü hiçbir işleri aksamıyor ki. Hani hiçbir şekilde mutsuz olabilecekleri, maddiyat hariç tabii ki de düşündükleri bir şey olmuyor. Çünkü hem insana çok değer veriliyor hem senin yaşam standartların iyi bir koşulda ilerliyor. Örnek veriyorum Türkiye'de gerçekten bu hep verilen bir şey ama bence önemli. Telefon almak için insanlar işte neler yaşıyorlar ya yani. Çok über bir noktada ya telefon, iPhone almak. Burada mesela çok kolay ya. Hani Evet. 15 dakikada buraya telefon gelebilir Değil yani. mi? Evet. Vergisi falan da yok değil mi? böyle? Vergisi de yok, hiçbir Hani şey o yok. açtırdım, şöyle yaptım, şunu yaptım, bunu yaptım. Hayır, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Sen yeter ki mutlu ol. Evet. Dubai sana bunu istiyor. Ve Sen hizmet et. vatandaşım sana hizmet ediliyor diyor. Anlattığı gibi Beyda'nın. Ama sen de birine çok güzel hizmet ediyorsun. Şimdi şöyle de bir şey var. Ya bu muhalefet olarak söyleyeceğim size aslında. Hayda. Burada Münazara. Başlasan. iyi hizmet alıyoruz. Neden iyi hizmet alalım? Hizmet sektöründe çalışan milletler belli. Bu milletler kendi ülkelerinde o kadar yoksullar ki Doğru. Katılıyorum. buradaki şeye o kadar mutlular ki buradaki verilen yaşam şartları. Bana buradaki yaşam şartları verince ben mutlu olmam. Çünkü ülkemde benim sosyal haklarım var. Yaşadığım bir standart var. Kendi standartım var. Bu arada Türkiye sağlık konusunda çok iyi. Hiçbir yerde böyle sağlık sistemi görmedim. Ben hiç bilmiyorum. Çok kötü. Çok kötü. Aynen o aynen Nasıl de. kötü yani? Dubai'de sağlık hizmeti nasıl abi? Ya şimdi şöyle mesela 2 ay önce Sen yine çok kötü değil mi? Çok iyi. Biraz kötü. Biraz kötü de. Az kötü de. kötü değil, iyi değil sadece. Daha güzel oldu. Aynen iyi değil. Çünkü şöyle yani paran varsa iyi. Çünkü çok pahalı. Ama kaliteli doktor bulma konusu birazcık sıkıntılı burada. Yani ben mesela 2 ay önce bir rahatsızlık yaşadım. Burada gerçekten çok gidiyor yani hani paran akıyor o sağlığa iyileşmek Ne kadar için. akıyor yani buradan? Yani örnek verecek olursak sadece doktora görünmek için 2000 dirhem harcadık mesela. Sadece Muayene ücreti muayene bir ücreti hastanede iyi ama. bir hastanede. 25 bin liraya yakında. Aynen 2000 dirhem veriyorsun. Muayene ücreti. Kan testini veriyorsun. İşte ne bileyim MR değil de kan testi veriyorsun. Ultrasona giriyorsun mesela. Bunlar sana 2500 dirhem oluyor mesela. 500 lira. Yani böyle çok fazla. Yanlışsa mesela sen Şeyi düzelt. bir anlatır mısın? Bu ameliyat konusunda her 15 dakikada bir. Ha, evet mesela Burayı bana çok iyi dinlemek. Bu Türkiye'de de var ama özel hastanede bu arada. ama bu kadar böyle bir şey yok yani. Ben bilmiyorum şu anda, merak ediyorum. Ne Şimdi var? bana mesela ameliyat olman gerekiyor dedi doktor. Bir işte şey verdiler, invoice yani fatura. O faturanın içerisinde yazıyor işte her 15 dakika 700 dirhem. Yani senin ameliyatın 15 dakika daha uzadı, bir 700 dirhem daha. 15 dakika daha uzadı, bir 700 dirhem daha. O sırada ama sen bilmiyorsun ki belki uzamayacaktı. Belki bilerek Aynen. uzattılar. Ha. Ama demin dediğimiz şey var ya, yani hani her şey işliyor ya, bence herhalde onu, o kural varsa herhalde onu yapmazlar diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Bunu ama kontrol edemeyiz. Kimse edemez. Doktor ameliyata girip Yani baktıktan sonra. Taksimetre gibi, yani orada taksimetre açılıyor Evet, ameliyat evet. masasında. Evet. Ve Cebini dolaştırabilir Ama istersen. bu- Ha, Ha. aynen dolaştırabilir. ben geçen yaşadım buna benzer bir şey. Ya, o kadar da %100 güven yok yani. Şöyle dediğim gibi hani her yerin bir negatifi vardır diye. Evet hani bu arada Emel'in dediğine şöyle katılıyorum. Şimdi hizmet sektörü, bazı hizmet sektörlü mesela sen inşaatta çalışan bir Türk göremezsin burada.
Bu arada inşaat işçilerini asla aşağılamıyorum. Çok şerefli ve gururlu bir meslek. Ama hiyerarşi işte. Bu bir hiyerarşi ve onların ülkelerinde kas sistemi olduğu için Hindistan'dan bahsediyorum. İnsanlar zaten buna alışkın. Seni kastın üstünde gördüğü için sana negatif bir feedback, bir geri dönüş vermiyor. Hep sana pozitif veriyor. Çünkü seni kastının yukarısında bir insanmış gibi görüyor. İnşaat işlerinde sadece Pakistanlı ve Hindistanlılar çalışıyor. Yani her milletten insanın yaptığı 3 aşağı 5 yukarı işler Kesinlikle. belli. Güzel yani siz konuşurken falan ben şeyi merak ediyorum. Türklere bakış açısını merak ediyordum. Evet. İyi diyorsunuz. Tabii tabii. Yani imajımız burada güzel. Burada imaj çok iyi. Hatta işe girerken senin Türk olduğunu öğrenince firmalar senin daha fazla maaş isteyeceğini biliyor. Evet. Bende şöyle oldu, ben Türk'üm ve İngilizcem yoktu. İşe ben hemen alındım. Sadece görüntüm ve Türk olmamla alakalıydı yani. İşe alınma sebebim buydu. Ne İngilizce konuşabiliyorum, ne tecrübem var. Yaşım 30 küsür yaşındayım. Yani o işe de uygun değilim. Ama orada Türk yazdığı için, Nation'da Türk yazdığı için beyaz tenli olduğum için işe alındım. Bu kadar. Aynen. Kısa ve net. Valla ben bu sohbeti çok beğendim. Direkt herkes tıkır tıkır tıkır. Çatır çatır. Bazen şey oluyor tamam mı? Bazen insanlar sıkışıyor böyle şey yapıyor. Kendi olamıyor. Ama burada böyle herkes ben uzaktan sıram da burada sohbet devam eder yani. Sen sormasan da bizim. Aynen. Ben ne çok şey dolmuş. bekliyorum Ne bu çok arada. dolmuşsunuz siz. Bu anı bekliyorum. Ben şeyi bekliyorum artık bu arada. Hani bir Biz de şey bekliyoruz. beş Mikrofonu sonu- artık kullansam mı? 5 sene sonra Dubai'yi nasıl bir manzara bekliyor? Buranın geleceğini nasıl görüyorsunuz? Bu hızla. Şöyle 54. National günlerini kutladılar. 54 yıl önce oturduğumuz yer denizdi. Bence gayet açıklayıcıdır söylediğim şey. Bir 54 sene sonra acaba nerede oturacağız? Yani şu anda oturduğumuz yer denizdi ve burayı bir ada yaptılar. Ve buradaki bütün topraklar çöl toprağı. İnanılmaz verimsiz topraklar. Burada aşağı doğru garaj yok. Burada yukarı doğru otopark park yeri var. Bunu neden anlatıyorum? Mühendislikle alakası olan veya biraz yapı bilgisi olan arkadaşlarım bilir. Aşağı inemiyorlar. Sadece Sulak çünkü sulak. arazi. Evet. Ama arkaya baktığımız zaman yemyeşil. Denizin üstündeyiz, yemyeşil. Çöl. Evet şu çöl anda nerede kumundayız olduğumuzu da yani. söyleyelim. Palm Evet, Cumara. Palm Jumeirah. Yani Palm Adası'ndayız. Palmiye Adası'ndayız. Evet. Çok vizyoner bir kral var. İnanılmaz vizyoner bir adam. Asla dogmatik değil. Bir sürü yenilik yapıyor. Bir sürü işte mesela buraya bir basketbol takımı kurdu. Onun için bir arena yaptı. Hem sosyolojik olarak hem kişinin, bireyin kendini mutlu edeceği şekilde imkanları sürekli yaratıyor. Sen çöl Nasıl kumunu olur diyorsun ya? Nasıl yapabilirsin Evet. Aynı yemyeşile? şeyi konuştuk. Dünyanın en büyük akvaryumu, dünyanın en büyük işte dönme Su parkı. dolabı, su parkı, her şey burada. Adam yapıyor. Ben de Kaan'a katılıyorum. Bir 54 yılda buraya geldiyse bir 5 yıl sonra çok farklı olacak. Çünkü dediğim gibi burası bir şirket. Ve sürekli büyüyen bir şirket. Evet. Ve doğru kişileri seçen bir şirket. Yani seçimleri doğru. Diyor ki sen kötüysen hemen git. Uzatmıyor. İkinci bir şans vermiyor sana. Sen şansını Vay be. iyi kullanmak zorundasın. Tertemiz ya. Evet. Evet. Yani hiç ortada bir şey yok ya öyle yani. Diyor ki sen özür dilerim Ay, lütfen. yok. Öyle Allah Lütfen. Lütfen. Ya bir de burası kurtarılmış bir bölge olarak görüyorum ben. Siyasetten, dünyadan o kadar uzakta ki Evet. savaş çıktı etrafta. İran'la İsrail arasında olan şeylerde mesela birçok ülke hemen kendini korumaya aldı, şeye aldı, bir aksiyon şeyi oldu. Burada olmadı. Çünkü iki tarafa da o kadar uzak ki. İki tarafı da desteklemiyor. Hiçbir taraf tutmuyor. Ne sizdenim diyor, ne sizden değilim diyor. Buranın böyle şey kalması, apolitik Nötr, kalması aynen. çok iyi bir şey. Seni refahta kılıyor. Aynen öyle. Keşke dünyadaki her yer böyle olsa, o zaman savaş olmaz. Diyor ki ben sadece buraya odaklayayım, kendi ülkem içindeki sorunlara odaklayayım. Dışarısı beni ilgilendirmiyor. Mesela burada bir haber açıyorsun. Bir Tam haber onu açıyorsun. soracaktım ha. haber Gündem açıyorsun. ne diyecektim burada? Abi hiçbir kadına şiddet yok. Sen diyor öfkeni tutamıyorsan, fazla kornaya basıyorsan cezasını yersin. Arabadan inersen kavga etmek için bizim her gün 20 haberini gördüğümüz haberlerden birini yaparsan direkt gidersin diyor. Yani ben öfkesini kontrol edemeyen bir adamı ülkemde tutamam diyor. Depor hemen diyor, yarın havalimanındasın diyor. O yüzden insanlar bunun çekincesiyle, bunun düşüncesiyle bile hareket etmiyor. Daha ehlileşiyor. Bunlar uygulandı değil mi bu arada? Tabii. Yani göründüğü için böyle yani Hayır, yoksa size kulaktan şeyi söyleyeyim. Burada özgürlüğün başkasının özgürlük alanını kısıtlayana kadardır.
Arabada yüksek ses müzik açtığında yapay zeka kameraları var. O müzik sesi desibelini algılıyor. Evet. O desibelden dolayı bile ceza yiyor. Sinyal vermiyorsun. Sinyal vermiyorsun mesela. Sinyal verip çıkmıyorsun. Ne? 400 dirhem o da. O da 4. O da 400 dirhem. Yani düşün, yapay zekayla Evet. ceza yazmak, park, ses, mes. Ya İnsansız taksi de çıkıyor. Evet. ha, ben onu gördüm. Apollo. Ha, gördüm, baktım o taksi şoförü yok, şey yok. Aynen. Dedim kim levyeyle aşağı inecek? Yok, kesinlikle. Ve beni burada en çok mutlu eden şey gerçekten Türklerin çok sevilmesi. Yani birisi brother diye sarılır. Kardeş ülke. Ben Türkleri çok seviyorum. İstanbul'u gördüm. Şuraya gittim, buraya gittim. Türkiye'de bunu istedim. Dubai'de. Ya şöyle bir şey var. Eğer konfor alanından çıkmazsan kendini gerçekleştiremezsin. O riski göze alacaksın ama birazcık da sabırlı olacaksın. Mücadele edeceksin. Yani şu sabrın yoksa eğer ben aç kalabilirim. Kalabilirsin gerçekten. Çok fazla aç da kalabilirsin. Buna ama bir geçiş dönemi olduğunu bileceksin. Ya her şey öyle değil midir? Konfor alanından çıkmadıktan sonra hiçbir şey elde edemezsin. Konfor alanından çıkman lazım. Türkiye'de de öyle. Senin hayatın mesela, senin hayatın da çok şey. 10 yıl memuriyet dönemin var. Bir anda konfor alanından çıkıp kendini gerçekleştiriyorsun. Kendini buluyorsun. Ya o zor yola girmek aslında beni var ya böyle, ne bileyim, tabiri caizse bir savaşçı yaptı ya. Değil mi? Ya ben hani şey diyorum bazen kendime, şu an dünyanın hiçbir dilini bilmediğim bir ülkesine gidip orada yeniden bir yaşam kurabilirim gibi geliyor. Bu benim için Bravo. müthiş bir özgürlük. Bu Hani büyük bunu bir yapacağım. özgüven bu arada. Evet yani. evet. Yani hani yapacağım diye değil. Ülkemi ben de gerçekten çok seviyorum ama abi gezip gördükçe hani diyorum ya, ben mesela buraya gelmeden önce Dubai bu kadar bilmiyordum yani. Hani gezdiğim gördüğüm ülkeler arasında en güvenli. Tamam, çok genelde ülkelere gidiyorum da üçüncüsü ülkelere gidiyorum ama bu onların arasında gördüğüm en böyle güvenli, en sistemini oturtturmuş, ket gibi bir saat gibi tıkır tıkır işleyen bir ülke ya burası. Hani ben zenginlerin hayatına da aslında bu kadar hiç yaklaşmamıştım. Yani onların neden mesela lüks abi? Yani sana tamam zor bir hayattan geçiyorsun ama öyle bir sonra bir rahatlık veriyor ki gerçekten böyle o rahatlığın da tadını çıkartıyorsun. Aa, bu arada zenginler deyince aklıma şu geldi. Türkiye'de ben iyi bir restorana gidip kapısından geçemezdim. Orta gelirli birisiydim. Hatta doğruyu söylemek gerekirse Evet. şu an kazandığım paranın bir aynısını Türkiye'de kazanıyorum. Eşit şekilde kazanıyorum şu anda. Ben artıya geçmiş durumda değilim hala. Ama Türkiye'de iyi bir restoranın kapısından bile geçemezken şu anda burada iyi bir restoranda oturup yemeğimi yerim. Rahat bir şekilde yemeğimi yerim. Evet, belki ayda bir kere yaparım. Belki 2 ayda bir kere yaparım, yapabilirim. Ama Türkiye'de senede bir kere bile yapamayacak şeyi de olabilirdim yani. Buranın en güzel yanı o. Ben burada otururken yan masamda yani çok zengin bir adam. Kralla aynı masa, aynı mekanda oturuyorsun. Bu kralı geliyor, şeyh geliyor. Senin yan masanda oturuyor, sen bu masada oturuyorsun. Sıfır Koruması koruma. yok. Allah Allah. Aynen. Ailesiyle gelmiş Çünkü ben oturmuş. ona neden zarar vereyim? Veremem. Anında Vermem. ben yok olurum. Aynı zamanda vermem. Ben bunu tercih etmem. %90'ı böyle düşünüyor halkın. Bazı Korumasız e, geziyor ha. Tabii, ne gerek var Krallar, çünkü. şeyler falan. Kendi Tabii. arabasını sürüyor ya adam. Çekiyor kenara, valeye veriyor, geliyor oturuyor. Çünkü ne Kahvesini gerek içiyor. var? Abi ne gerek var? Adamın çünkü Kimi düşmanı kimden yok. koruyoruz diyorsun ha? Kimi kimden koruyorsun ya? Gelsin ben onu koruyayım ya. Bana şu sunduklarına Sen bak de şu ya. anda gerçekten kurursun ha gerçek. Bu cüsseyle Kaan'ı. Şöyle bir örnek Kral. verebiliriz mesela Nişantaşı'nda ben memurdum. Kaç memur oturup kahve içebilir rahatça? Bir hafta sonu kahvaltısını yapabilir. Nişantaşı gibi bir yerden bahsediyorum. Linç, Ama linç burada, geliyor. Yok, doğru Geliyor. söylemek gerekirse. Yorumlarda cevap yazıyor şu anda. Memurum, Nişantaşı'nda kahveye gidiyorum. Ne olmuş yani? Kaç kere gidiyorsun kardeşim derim ben. Vay 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 ya. Çok özür dilerim aynı masada oturduğum için. Bana gelmesin bir şey. Bana taş gelmesin. Bana taş gelmesin. İstediğiniz kadar gelebilirsiniz. Eyvah, kızardı. O yollardan Kızardı. ben de geçtim çünkü. Ama burada öyle değil. Ben gidip burada kahvemi içebiliyorum rahat bir şekilde. Ben gidip burada kahvaltımı da yapabiliyorum rahat bir şekilde. Ya evet, biz orta kesimdeyiz şu anda. Aslında bizden daha kötü şeyler de Var. var. Hani maaş skalası olarak kötü durumda olanlar var. Ama şöyle söyleyeyim. Benim ayda kazandığım parayı dediği gibi Kaan'ın saatte kazanan var. Saatte kazananı geç, dakikada kazanan da var burada. Ama dakikada kazanan insanla benim ayda kazandığım parayla aynı mekanda oturabiliyoruz. Doğru. Sizin önünüz açık mı peki? Yani sen mesela hani hepimizin saatinin bir ederi var değil mi? Sonuçta. Yani sizin mesela burada şöyle bir şansınız var mı? Ya benim bugün bir saatim x lira ediyor ama bu 3 yıl sonra 5x olabilir, Burada 3x şöyle bir olabilir şey mi? var. Kendini geliştirirsen ve kendini iyi pazarlarsan her yerde ederini yükseltebilirsin. Buranın potansiyeli bu. Potansiyeli diye bahsettiğimiz şey bu. Ama sen yerinde sayıp kendini geliştirmezsen hale kendini de pazarlayacak bir
donen olmaz. O yüzden devam edersin. Yani. Burada iş bulmak çok zor. Bak bu inanılmaz önemli bir konu. Dubai'ye gelmek ne kadar kolaysa iş bulmak da bir o kadar zor. Çünkü hani inanılmaz derecede çok iş kolu var gibi görünüyor ya, aslında öyle bir şey yok. 3-4 tane işe girebileceğin yer var. Onda da senden zaten Dubai tecrübesi istiyorlar. İlk işe gittiğinde Dubai tecrüben var mı diye soruyor. Sen Türkiye'den gelmişsin. Tabii ki yok yani. Diyorsun ki yok, o zaman bye bye diyor. Hani yani çok gerçekten inanılmaz zor ve bence şans da birazcık Dubai'de Siz iş referans mı bulmak. buldunuz yoksa? Şans. Tamamen şans. Gerçekten şans yani. Hani öyle şey de değil. Hani ben bu bölümü okudum, burada %100 işe girerim gibi bir şeyin de yok. Ben buna bence en büyük örneğim yani burada. Çünkü Videonun tam bu kısmında küçük bir mola verelim çünkü vücudumuzun büyük bir çoğunluğu su ve suya ihtiyacımız var. Suyu ise evinize en kaliteli şekilde getiren benim de ana sponsorum olan Aura Sebulon Unique, kendileri dünya çapında geçerli olan NFS sertifikasına sahip. Uzmanından dinliyoruz. Evet Melis, NSF belgesi Ulusal Sağlık Hijyen Vakfı'nın vermiş olduğu bir belgedir. Bağımsız bir kuruluş, Dünya Sağlık Örgütü'ne ait NSF belgesi. Şimdi bu görmüş olduğun kağıt parçasını, belgeyi sırf sana sunabilmek için ürünü alıyorlar. 4,5 sene boyunca denetliyorlar. Ve 4,5 senenin sonunda toplam 200 testten başarılı geçme şartıyla bu belgeyi almaya hak kazanıyorsun. Ve almış olduğumuz tarih 2012 yılında çok ciddi bir meblağ ödenerek testlerin hepsinden başarılı geçerek almış olduğumuz bir belge. bence burada ne okuduğun değil, kendini ne kadar iyi tanıttığın ve kendine ne kadar reklamını yaptığın çok önemli. Yani Parıldaman lazım burada. evet, sanki. burada sen çok alakasız bir bölüm okuyup gidip işte ne diyelim işte iktisat okuyup bilmiyorum ya da ekonomi okuyup gidip İK'cı olabilirsin. Kendini ne kadar pazarladığınla ilgili tamamen. Bir şirkette işte evrak işi yapıp diğer şirkette işe alımcı olabiliyorsun. Ne yapıyorsun? Yani sen insanlara kendini nasıl tanıttın? Sadece bu önemli burada. Evet. Ama o da her yerde çalışmıyor. Yani biraz da şans faktörü çok yüksek bence. Bence ama bunu herkese sorsanız herkes aynı şeyi söyler. Bundan ben adım gibi eminim. Ben daha önce konuştuklarımda çok fazla röportaj olmamıştı ama bunu bilmiyordum yani. Hani bu kadar zor olduğunu bilmiyordum. Yok, Şöyle bilgim gerçekten yoktu. zor ya. Mikrofon. Mikrofon. Şöyle, senin iyi mi mikrofon açısı? Tamam. Hiç böyle tutmamıştı. Şu anda çok hayranlıkla seni izliyorum ya. Öyle mikrofon tutan yok. Tam 90 derece. Şimdi şöyle, burada asgari ücret olmadığı için Nasıl yani? Bir minimum bir ücret? yok. Sen evine mesela 500 dirheme çalışan alabilirsin. Evet, istersen. Kabul ederse gelir başlar evinde. 100 dirheme de alabilirsin. 100 dirheme de bir adam çalıştırabilirsin 10 evinde. dirheme Yani de Bir yasal zorunluluğu yok. Devlet şey demiyor yani. Hani yok kardeşim sen en az... Çünkü devletin işine geliyor. %50'sini Hintli basmış ülkenin. Tabii ki asgari ücret olmayacak. Onlara bir asgari ücret verirse bu sefer şirketler dayanamaz. bu kadar sert beklemiyordum Öyle sen ama resmen. Öyle. Objektif bakalım biraz Ama da yine Dubai'ye. de bu konuda şöyle bir şey var. Adam kendi ülkesinde bu paraları görmemiş. Ona büyük para geliyor. Sana bana az gelir bu para. Ama yine iyi yani. Onlar için yine iyi. Şimdi diyor ya Kaan 1000 dirheme evinde çalıştırabilirsin insanı. Her işinde yaptırırsın. Çalıştır, evet. Ama kendi ülkesinde yerde yatıyordu. Yerde bir şey bile yoktu belki de. Onun için bir sıcak evde yatması var. Yediği yemeklerin düzgün olması var. Duş alması var. Evet, duş alması var. Onun için diyor ki okey bu para benim için çok büyük bir şey. Aşırı mutlu. Bir de aşırı mutlular yani. O mutluluğu gözlerinden görebiliyorsun. Meslek gruplarının maaşlarını biliyor musunuz? Genelde bana hep polislerin maaşları falan sorulur ama ben bir duydum. Mesela sen hemşirelerin burada ne kadar kazandığını biliyor musun? Bence o da Evet. çok değişken. Biliyorum birazcık. Şöyle genel anlamda burada Hintliler veya Filipinliler çalışıyor sağlık sektöründe. Yani yardımcı sağlık sektöründe. Yardımcı sağlık sektöründe çalışanlar genelde 6, 8, 10 bin dirhem bandında kazanıyorlar. Ama arkadaşlar Türkiye'den gelenlerin diploması geçerli değil. Denedim. Olmadı. Olmadı değil de prosedürler çok uzun. Ondan sonra bizim okul sistemimizi eksik eğitim olarak görüyorlar. 2 yıllık yardımcı sağlık mezunu 2 yıllık mezun oluyor. Eksik eğitim olarak görüyorlar. Ama şu da var. Şunu çok iyi biliyorlar. Benim çalıştığımda benim 10.000'se ortama benim en az 12 olur. Türklerin nasıl çalıştığını da çok iyi biliyorlar. Ama bunu
şey içerisinde maalesef legal değil. Çünkü İngiliz sistemi geçerli burada da. Neden Hintli ve Filipinli daha çok var? Çünkü onların okul sistemleri de kendi ülkelerinde de İngiliz sistemiyle okudukları için burada onların diplomaları geçerli oluyor. Ama Türkiye'nin kendi sistemi var. Evet. Ve Almanya beni kabul ediyor, İngiltere beni kabul ediyor, benim diplomamı kabul ediyor ama burası kabul etmiyor. Vay be, bunu bilmiyordum lan. Güzel bir konuydu. Önemli bir konu. Benimkini kabul ediyorlar ama neye yarar? Mimarlık, inşaat mühendisliği, iç mimarlık, mühendislik dallarının hepsini kabul ediyorlar. Sadece şey yapmak gerekiyor, apostil ettirmek gerekiyor diplomayı. Bulunduğun Türkiye'de yaptırıp getiriyorsun zaten. Aynen, o bir şey değil. Ama burada bunların aldığı ücretler çok değişiyor. Yani şirketine bağlı. Ben bunu hep anlatacağım galiba 90 yaşına gelsem de mimarlık bitirmiş bir mimar olarak 2500 dirhem mesela kadın bana teklif etmişti. Yani 2500 dirhem ne? Çok düşük. Evet. İnanılmaz düşük. Burası için inanılmaz düşük. Hani Türkiye'deki evet asgari ücretli gibi düşünmesinler. Zaten onu almak istemediğimiz için burada yaşıyoruz yani işin gerçeği. Ama mesela işte tecrübeli, Dirheme o da kiralayamaz. evet, hiçbir şey yapamazsın o da. 2500 dirheme. Aynen. Hiçbir şey yapamazsın. Gerçekten yapamazsın yani. Ne yapabilirsin? 8 kişinin kaldığı bir yerde ranzada kalabilirsin. Perdeni çeker uyursun. Aynen öyle bir şekilde Şu an bizim yaptığımız şey. Ama abi sen geçici yapıyorsun Ya bunu. tabii tabii. Yapıyorsun abi. Ya tabii. Bir de İnsanlar bunu tercih etmeden yapıyor. ben tabii ki ya. Ya- Bizim gibi şey değil. Hayat tarzın abi. Bizimki bir zorunluluk değil çok şükür. Evet, Aynen. ama Evet, ben hani öyle bir şeyde çalışsam ona zorunlu oluyorum. Evet, çok zor ya. Ben Hani- buraya gelince gerçekten şey düşündüm ya. Hani evet, minimal bir hayat tarzı benim çok hoşuma ve romantik gelirdi. Ama bu tarz yerlerde o duygulara hiç yer yokmuş. Burada çalışıyorsan, yaşıyorsan ve böyle ister istemez insanız hepimiz ya. Böyle bakıyorsun, diyorsun ki ya ben niye işte şu spor salonuna gitmeyeyim, şurada güzel Evet. kaliteli Evet, yemek evet, yemeyeyim evet, diye insan içine geçiyor yani böyle. Biliyorsun ki Kesinlikle. böyle şey çalışıyorsun, o zaman hard çalışıyorsun, zor çalışıyorsun, Aynen. yapmaya çalışıyorsun. Ya Dubai'nin kötü yanı bence lüks normalleşiyor burada. Ha mesela atıyorum ne diyebilirim, Louis Vuitton çanta takmak diyoruz ya, bizim için çok lüks bir şey. Onun da üstü var bunda, onun üstünün de üstü var burada. Hani lüksün sınırı yok burada ve ister istemez normalleşiyor. Ben yarın Aymila'da Louis Vuitton çanta gördüğümde yadırgamam. Normal, hatta daha üstüne ya bunu mu aldın diyenler bile olur yani. Hermes çanta takmak falan çok kolay burada çünkü. Öyle ama mesela Bu kendinde markaların bende hiç olmaması. işbirliği yoktur gene. Zaten keşke olsaydı. Şöyle kendini de kıyaslamamak lazım. Yani bu bence çok önemli bir şey. Çünkü Bu da mutsuzluk getirir sanki. sen nereden geldiğini unutmayacaksın hiçbir zaman hayatta. Ne koşulla yaşadığını da unutmayacaksın. Nasıl büyüdün? Sen zaten onları görerek büyüdüysen bu zaten senin için normal. Ama normal bir standartta büyüdüysen de kimseye kendini kıyaslamayacaksın. Çünkü o zaman şey oluyorsun. Bu takıyor da benim ne eksiğim var demeyeceksin yani. Hani sen de kendi ortalamanda yaşıyorsun zaten. Kendi ortalamanın iyilerinde yaşıyorsun. Bitti, bu kadar yani. Hani onları görmek normalleşmeye başlıyor. Mesela sen burada sokakta dolaştın, ne arabalar geçiyor. O arabaları görmek ilk seferinde ben böyleydim. Arabaya bak ya falan yapıyordum. Ama şimdi beğenmemeye başladım mesela. Ben de Güzel, iyi. hiç dikkatimi çekmemeye başladı. İlk başta vay be falan diyordum. Ya zaten arabalardan pek ilgim alakam yoktu ama şimdi normal geliyor. Çünkü adam arabayı alıyor mesela, sonra artık plakasına bakıyorum. Evet, dediğin doğru, plakaya bakıyorsun artık. Arabanın pahalı olmasına değil. Plaka kaç haneli? Burada Aynen. plaka ne kadar az haneliyse o kadar pahalı. Geçen onu konuştuk. Bir tane arabanın 12 miydi 17 mi 40 milyon dirhemmiş değeri. 40 milyon dirhem. Ne kadar da 4 milyar TL. Evet. Yani dedik ki o bizde olsaydı şimdi şöyle dördümüzün Evet. yatı. Ucu açık gerçekten. açık abi. Yani- Ucu açık yani. Neler Burada bir saat yaparsın? konuşuruz yani. Neler yaparsın Neler neler. yaparsın. Ama adam o parayı ona veriyor. Veriyor. Demin dedin yani, ama o plaka belki ona ne kapılar açıyor. Prestij. Bak prestij, bir de bir şey şunu söyleyeceğim. Mesela şimdi o adam çok özür dilerim. Mikrofon tutsa. Kamera düşürmüş. İkinci oldu. Çok özür dilerim. O adam mesela o plakayı, bu arada tekrar Dubai'nin vizyonerliğini, plakadaki satış politikasındaki vizyonerliğinden bahsedeceğim. Şimdi bu arada 10 ve aşağısını alamıyor kimse. Kral ve kralın ailesi alabiliyor. Evet, doğru.
11'den başlıyor ve 5 haneliye kadar devam ediyor. Bu plaka değerlerini toplasan Türkiye'nin dış borcunu ödersin. İmza kaşemiyor. Öyle bir para ya. Öyle bir para. 70 daha ucuz ya. Rakam küçüldükçe daha pahalı olur. Evet de A'sı ama. Olsun, fark etmez. Numaranın ne kadar küçük olduğu önemli. Şu anda plakası İkiniz de 56 olsaydınız, sen F, sen A olsaydın seninki daha pahalıydı. Evet, önemli olan Önemli olan rakamın yani. küçük olması. Özür dilerim. sen dersine Ben bir peki hata yapmışım sen ya. dersine peki Ben biraz çalışmadın. durayım bir düşüneyim abi. Sen biraz Hatalarımı bir düşüneyim al. Günlüğüne yaz. Evet. Hayır sana Neyse şey... geç ya. Hayır, tamam de. sana- Benim orada Aynen. Sana sen niye yorumlarda bozdun ya? yanlış bilgi veriyor çocuk demesinler Evet, diye işte. düzelttim. Ya ne yaparsın? eş böyle Ya bir şeydir yani. işte. Sohbet güzeldi. İsterseniz zirvede sizi de Harika. yormadan bırakayım diyeyim. Kaan Çünkü da masayı kırmadan. Kaan masayı kırmadan bırakalım mı? Melih abi 10 numara vizyoner bir insan. 10 inanılmaz güzel bir hayata bakış açısı var. Devam edin. Vizyonunuza vizyon katın. 10 numara bir kanaldasınız. Onu söylemeliyim. İşbirliği vardır. Hiçbir falan vardır. yok. Gönül birliği Kahveler vardır. benden. Gönül. O zaman çok teşekkür ederim. Biz teşekkür Çok ederiz. sağ olun. Vallahi renk kattınız. Biz izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Evet. Videoların devamı gelecek. Beğeni, abone, hype onları da bekliyor Hepsini olacağız. yapın. Hepsini yapın. Bu adam çok Neler yapıyor? neler yapıyor çekiyor bu bana. adam. Ben şunu yapabilir miyim? Buradan beğenin. Buradan Buradan diğer videolara. Hep yapmak istemiştir. Bir de anneme selam. Babama da. Evet. Arkadaşlar. Selam. Görüşmek üzere. Kendinize iyi Hoşça bakın. kalın. Bay bay. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.